biraz Orta Doğu diyelim. Suriye'nin saldırıları devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı. Süveyda ilinde ateşkes ilan edilmişti. Cübziler ve Bedevi aşiretler arasında 3 gündür Saldırıların asıl amacının Türkiye'ye mesaj vermek oluyor. Suriye'de 2 haftadan kısa bir sürede bütün dengeler değişti. Türkiye destekli muhalifler Esed rejimini böyle kısacık bir sürede devirdi ve ülkenin kontrolünü ele aldılar. Ama sonra beklenmedik bir şeyler olmaya başladı. İsrail önce Golan Tepelerindeki tampon bölgeyi işgal etti. Ardından Suriye'nin güneyine yayılıp her gün daha geniş bir alanı kontrol etmeye başladılar. Yani İsrail Suriye'yi işgal etmeye başladı. Ama ilginç bir şekilde Suriye'nin yeni lideri Ahmet Şara sanki bunlar hiç olmamış gibi davranıyor. İsrail bunları yaparken o İsrail'le normalleşmeye hazır olduğunu açıklıyor. ABD ile görüşüyor. Fransa'ya, İngiltere'ye ülkede ihaleler veriyor. İyi de bu adamı bugünlere getiren Türkiye değil miydi? O zaman burada şu soru sorulur. Suriye'de neler oluyor? Türkiye ülkedeki hakimiyeti kaybetmiş olabilir mi? Ahmet Şara İsrail'in adamı mı? Bugün hızlıca bu soruları cevaplayalım. Başlamadan da kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha önce Sah doktrinini duymamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Çünkü televizyonlarda filan bu doktrinin anıldığını görmedim hiç. Sah doktrini, yani savaşlar arası harekat doktrini. Bu doktrin kısaca İsrail'in tehdit olarak gördüğü devletleri ara sıra savaşa dönüşmeyecek saldırılarla zayıflatmasını öngörüyor. Yani eğer İsrail İran'ı tehdit olarak görüyorsa İran'ın Suriye'deki ya da Lübnan'daki milis güçlerine farklı bahanelerle dönem dönem saldırılar düzenliyor. Bunların cephaneliklerini vurabilir, komutanlarını vurabilir, yapıyı zayıflatsın yeterli. İsrail düşman olarak gördüğü bütün ülkelere bugüne kadar bunu uyguladı. Birisi hariç. O da tabii ki Türkiye. Çünkü Türkiye'ye Sah doktrini kapsamında yapacağı herhangi bir saldırının savaşa döneceğini biliyor. Ve bu doktrinin temel amacı düşmanı savaş çıkarmadan yıpratmak. İşte bu sebeple Türkiye'ye karşı bunun uygulanabilmesi çok da mümkün değil. Peki neden bu doktrinden bahsederek başladık? Çünkü Suriye'de kurulan yeni düzen İsrail'in bugün konumuz olan strateji değişikliğine yönelmesini sağladı. Yani bu yeni düzen İsrail'in Sah doktrininden uzun zaman sonra kopmasını sağladı. Şu an Suriye'nin güneyinde karadan harekat yapmaları ve belli bölgeleri kontrol altına almaları bu dönüşümü gösteriyor. Ve bu dönüşüm de Esed'in hükümetinin 8 Aralık 2024'te düşmesiyle başladı. Tabi burada şöyle bir şey anlaşılmasın. İsrail'in Suriye'deki angajmanı o tarihte başlamadı. Doktrinden o tarihte koptular. Çünkü İsrail'in Suriye'deki angajmanı çok daha geriye, hatta Esed'den bile öncesine dayanıyor. Ve o önceki varlığı Golan Tepeleri'yle sınırlıydı. Golan Tepeleri çok stratejik bir öneme sahip. İki ülke arasında hakim nokta. 1967'deki 6 gün savaşında İsrail bu tepeleri Suriye'den ele geçirdi. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 242 sayılı kararıyla İsrail'i bu topraklardan çekilmeye çağırdı. Ve tabii ki burada çok şaşıracağınız bir şey oldu. İsrail Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını uygulamadı. Hatta 1981'de Golan Tepeleri yasasını kabul ettiler ve İsrail yasalarını bu bölgeye de uyguladılar. Golan Tepeleri o gün bugündür İsrail işgali altında. Ama buradaki varlıkları işgalin ötesine geçemedi. Çünkü uluslararası toplum burayı işgal edilmiş Suriye toprağı olarak kabul etmeye devam ediyor. Bütün dünya bu konuda hemfikir. Sadece Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in oradaki hakimiyetini tanıyor. O da 2019'da gerçekleşti. 2019 yılında Trump, İsrail'in Golan Tepelerindeki egemenliğini tanıyarak bu konudaki ilk ve tek ülke oldu. Tabi bunu da ABD'deki Yahudi lobisinin faaliyetleri sağladı. Yani kısacası İsrail'in Suriye'deki işgal hareketi 6 gün savaşına kadar gidiyor. Ama tabi bugün konumuz olan kısım bu değil. Bizi ilgilendiren Esed rejiminin devrilmesinden sonra yaşananlar. 8 Aralık 2024'te İsrail güçleri Birleşmiş Milletler Ayırma Gözlemci Gücü tampon bölgesindeki Suriye mevzilerini hızlıca ele geçirdi. Bu tampon bölge 1974 yılındaki ateşkes anlaşmasıyla kurulmuştu. İsrail ve Suriye güçlerini burası ayırıyordu ve burada Birleşmiş Milletler'in hakimiyeti vardı. İşte İsrail bu noktayı Esed'in düşüşünün hemen ardından işgal etti. Ama bununla durmadılar. O an Suriye'de büyük bir dönüşüm yaşanıyordu. Yani ciddi bir güç boşluğu vardı. İsrail bu güç boşluğundan faydalanıp Suriye'nin güneyine hızlıca zırhlı birlikleriyle girmeye başladı. İlk etapta Hermon Dağı'nın Suriye tarafında yeni bir mevzi kurdular. Bu dağ önemli çünkü hem Şam'ı hem Lübnan'ın Beka Vadisi'ni görebiliyor. Ardından da Suriye'nin güneyinde İsrail çok daha geniş bir alanda askerden arındırılmış bir bölge kuracağını açıkladı. Açıklamalarına bakarsak İsrail'in niyeti orada kalıcı olmak değil. Sadece o bölgede kendisine tehdit oluşturabilecek silahlı bir gücün varlığını istemiyor. Tabi açıklamalarına bakarsak ortadaki durum bu. Ama açıklamalarına bakmayacak kadar İsrail'i tanıyoruz. İsrail'in tarihsel genişleme politikalarını göz önüne aldığımızda burada bahsettiği önlemin geçici olmadığını anlamak zor değil. Bir de Esed'in düşüşünün hemen ardından kontrol ettikleri o bölgelerde de kalmadılar. Yavaş yavaş çaktırmadan daha geniş bir alanı
kontrol etmeye başladılar. Ve işte burada esas soruya geçiyoruz. Suriye bu olaylara neden sessiz kalıyor? Ahmet Şara İsrail'e neden müdahalede bulunmuyor? Bu noktada şunu belirtmekte fayda var. Ahmet Şara ya da genel anlamda baktığınızda Suriye yönetimi şu an yapabileceği en mantıklı şeyi yapıyor. Zaman kazanıyorlar. İsrail'in istediği şey yeni Suriye ordusunun onlara karşılık vermesi. Çünkü ancak bu şekilde Suriye'de pervasızca saldırılar yapabilirler. Şu an yeni Suriye yönetimi onlara bu fırsatı, bu bahaneyi vermiyor. Vermesinin zamanında değil. Güçlü bir Suriye devralmadılar. Zaten 10 yıldır iç savaş yaşayan bir Suriye var ortada. Esed döneminde ülkenin birçok bölgesine altyapı hizmeti bile verilmedi. Yani hala Suriye'de suyun, elektriğin ulaşmadığı yerler var. Böyle bir ortamda ülke hiç nefes almadan yeni bir savaşa girmek çok da mantıklı olmazdı. Tabi burada esas değerlendirmemiz gereken şey yeni Suriye yönetiminin askeri gücü. Bugün Suriye'de kontrolü tamamen ele geçiren Ahmet Şara önderliğindeki muhalifler Beşar Esed'i o kadar kolay devirdiler ki askeri güçleri insanların gözünde biraz fazla büyütüldü. Suriyeli muhalifler Esed'e karşı savaşmaya yetecek güce sahiplerdi. O süreçte Türkiye'nin de çok ciddi desteğini aldılar. Türkiye'nin elektronik harp sistemleri Esed'in güçlerini tamamen iletişimsiz bıraktı ve radarlarını köreltti. Böyle bir ortamda elbette ilerleme hızlı oldu. Ama İsrail'e karşı savaş vermeleri için bundan çok daha fazlası gerekiyor. Zaten Suriye'nin çok ciddi bir envanteri yoktu. Ama olanları da Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan sonra İsrail tarafından hızlıca imha edildi. Esed ülkeden kaçarken İsrail'e bütün askeri altyapının konumlarını bildirerek kaçtı. Ve İsrail askeri tesislerden tutun da Şam ve Halep havaalanlarına kadar stratejik her yeri vurdu. Ülkenin uzun menzilli füzeleri, askeri araçları, silah ve mühimmat depoları, hava üsleri sadece 2 gün içerisinde imha edildi. Esed'in devrilmesini takip eden 2 gün içinde İsrail Suriye sahasında 500 civarı hava saldırısı yaptı. Başta bahsettiğimiz Sah doktrininin devamıydı bu saldırılar. Tam olarak da aynı amaçtaydı. Bu saldırılarda Suriye'nin askeri yeteneklerinin %80'i tamamen yok edildi. Şimdi bir değerlendirme yapalım. Ahmet Şara yönetiminin önünde iki seçenek var. Bir yanda hızlıca karşı saldırıya geçmek, diğer yanda doğru an gelene kadar yaşananları sineye çekmek. Böyle bir ikilemin içine girdiğinizde kalbinizle aklınız birbiriyle çelişir. Kalbinizle hareket ederseniz ve zayıf taraf sizseniz genelde kaybedersiniz. Aklınızla hareket etmeniz gerekir ve bu durumda akıl insana sabrı tavsiye eder. Şara yönetimi şu an bu yöntemi benimsemiş durumda ve bunu da ilk defa yapmayacaklar. Esed rejimini devirdikleri operasyonu yapmadan önce yıllarca sessiz sedasız İdlib'e kapanmışlardı. Sağa sola saldırmadılar. Sadece hazırlık yaptılar ve beklediler. Onlara hazırlığı yaptıran Türkiye'nin harekete geçin demesini beklediler. Türkiye harekete geçin dedi ve 10 günde Suriye'nin yarısını kontrol altına aldılar. Şimdi emin olun ki onlara zamanını bekleyin diyen yine Türkiye'dir. Öyle deyince önüme gelecek örnekleri de tahmin edebiliyorum. İşte liman ihalesini Fransızlara verdiler, şu ihaleyi İngilizlere verdiler gibi örnekler gelecek. Genelde böyle haberler geldiğinde de biz o kadar yardım ettik, bizi sırtımızdan vurdular gibi bir yaklaşım görüyorum. Ama birincisi, biz bu adamlara yardım ettik diye ülkelerinin tapusunu almadık ve daha da önemlisi, emin olun ki o verdikleri ihaleleri vermelerini Türkiye bile destekliyordur. Çünkü şu an Batı ile genel olarak iyi geçinmeleri gerekiyor. Kendilerini toparlayana kadar mantıklı olan bu. Daha da fazlasını Batı'ya verecekler. Hatta emin olun önümüzdeki dönemde İsrail ile normalleşme sürecine bile gireceklerdir. Yakın zamanda İbrahim anlaşmalarına dahil olurlarsa şaşırmayın. Zaten Şara İsrail ile görüşmeye açık olduğunu en başta belirtmişti. Sonra Birleşik Arap Emirlikleri arabuluculuğunda görüşmelerin yapıldığı da söylendi ve bunları yapıyor olması onun İsrail ajanı olduğunu göstermez. O şu an hazırlık süreci için zaman kazanıyor. İsrail bunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Ama diplomaside niyet okuyarak iş yapamazsınız. Karşıdakinin niyetini bilirsiniz ama açık etmediği sürece niyeti oymuş gibi davranamazsınız. Daha dün İsrail Diaspora Bakanı Ahmet Şara acilen ortadan kaldırılmalı diye açıklama yaptı. İşte o açıklamayı yapma sebebi de bu. Niyeti onlar da biliyorlar. Ama Şara çok akıllıca gittiği için, yani bir açık vermediği için harekete geçemiyorlar. Ara ara İsrail Diaspora Bakanı'nın açıklamasında olduğu gibi öfke patlamaları yaşıyorlar. Yani kısacası İsrail Suriye'de hakimiyet kurmuyor. İsrail Suriye'de kontrolü kaybediyor. Bakmayın güneyde Dürzilerin olduğu bölgelerde yaptığı işgallere. Hepsinden bir bir geri çekilecek ve bunu da savaşla yapmayacak. Muhtemelen normalleşme sürecinde ABD'nin baskısıyla yapmak zorunda kalacak. Sonra Suriye kısa süre içerisinde önce kalkınma sürecine girecek, sonra silahlanma. Ve bir gün bir anda öyle bir ortaya çıkacak ki bugün Suriye yönetimi için İsrail ajanı diyenler çok büyük utanç yaşayacaklar. Son olarak da hani Suriye'de Türkiye'nin artık ne kadar etkin olduğundan bahsediyoruz ya. Ahmet Şara'nın bu satrancında bile bunu görmek mümkün. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi kariyerine bakın. Bugüne kadar elde ettiği bütün başarıları tam olarak bu stratejiyle elde etti. Yani aynı stratejiyi şu an Suriye'de de uyguluyor. Türkiye'nin etkisini burada da görmek mümkün. Allah'a emanet olun.